Evet değerli izleyicilerimiz, tabii Almanya plakaları daha çok doğal olarak, bunun yanı sıra Avrupa'nın diğer noktalarından da pek çok vatandaşımız akın akın bu noktaya doğru geliyorlar. Evet değerli izleyicilerimiz, bu bulunduğumuz nokta artık Türkiye çıkışı. Bundan sonra geçtiğinizde, gümrük noktasını geçtiğinizde pasaport ve Bulgaristan'a geçmiş oluyorsunuz. Son noktadayız. Yani Türkiye'nin haritasını düşündüğümüzde Edirne bizim uç noktamız, Kapıkule, işte bu noktadayız. Evet, yoğunluk yavaş yavaş artmaya başladı. Avusturya plakalı bir vatandaşımız daha Türkiye'ye giriş yaptı. Bunun yanı sıra evet birlikte gelenler var, onları bekleyenler var. Değerli izleyicilerimiz, uzun bir zaman sonra tabii ilk kez Türkiye'ye gelindiği için burada bulunan duygular farklı. Biraz sonra vatandaşlarımızın da duygularını alacağız. Pandemi olduğu için az önce de ifade ettiğim gibi değerli izleyicilerimiz, vatandaşlarımızın pek çoğu maalesef geçen yıl gelemediği için bu yıl ne olursa olsun geleceğim diyen, bizim yine bu ekranda bana yazan pek çok yüz binlerce vatandaşımız var. Şartlar ne olursa olsun geleceğiz dediler ve nitekim ben bu tabloyu burada görüyorum. Danimarka'dan gelen bir vatandaşımız var. O şimdi Türkiye'ye giriş yaptı. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, hemen baktığımızda yine var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl geçti? İyiydi. Güzel miydi? Güzeldi. Biraz indir abi bunu. Yoruldunuz mu? Yoruldukça. Nereden geliyorsunuz? Almanya. Almanya'nın neresi? Mülheim. Mülheim'den geliyorsunuz. Kalabalık aileyiz herhalde. Evet, çoluk çocuk var. İyi bakalım. Buradan nereye? Konya. Konya. Konyalı mısınız? Konya'dayız. Ne kadar kalacaksınız Türkiye'de? 3 hafta. 3 ay. 3 hafta. Pardon, özür dilerim. 3 hafta. Türk bayrağını görünce ne oluyor abi? İçinde bir kıpırdaşma oluyor mu? Değil mi? Peki, çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Bu arada ben sizi seyrediyorum Öyle mi? YouTube'da. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yine izleyin. Tamam. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Oldu. Saygılar, Siz de. görüşürüz. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Emekli TV izleyenler, tabii çok sayıda vatandaşımız söz konusu. Hoş geldiniz. Almanya, Fransa, İsveç, İsviçre, Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar, Avustralya'ya kadar pek çok noktadan vatandaşlarımız bizleri izliyorlar. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tabii izin sezonu olduğu için buradayız. İzin sezonunda vatandaşlarımızın yolculuklarının nasıl geçtiğini anlatmaya çalışıyoruz. İşte Almanya'dan bir ailemiz daha Türkiye'ye giriş yaptı. İlk noktaya giriş yaptı. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, buradaki yoğunluk böyle artmaya devam ediyor. Burada tırlar geliyor, burada da küçük araçlar geliyor bu bölgeye. Tabii çok hızlı bir şekilde de vatandaşlarımız Türkiye'ye giriş yapıyor. Bekletme falan Türkiye tarafında yok. Bulgaristan ve Sırbistan tarafında vatandaşlarımızın aktardığına göre değerli izleyicilerimiz, bir yoğunluk durumu söz konusu. Vatandaşlarımız yoğun bir şekilde Türkiye'ye gelmeye devam ediyorlar. Tabii yorgunluk olacak. Yorgunluk olmadan herhangi bir şekilde yani yolculuk olmuyor. Özellikle de az önce de ifade ettiğim gibi uçak biletlerinin fiyatlarının artması nedeniyle insanlar daha da çok araçlarıyla geldiği için ciddi bir yoğunluk var. Özellikle bu tarihten sonra değerli izleyicilerimiz daha da artacak bu yoğunluk. Umut ediyor ve bekliyoruz ki herkes kazasız belasız bir şekilde buraya, Edirne'ye, buradan da gidecekleri yere kadar ulaşırlar diye düşünüyorum. Evet, şimdi Almanya'dan yine bir aile şu anda giriş yaptı Türkiye'ye. Hoş geldiniz. Evet, Almanya genelde Almanya doğal olarak. Şimdi tabii sizlerden bizler de çok sayıda soru alıyoruz. Özellikle değerli izleyicilerimiz, sizlerin sorunlarını aktarmaya çalışıyoruz. Bizler buradan sizin sesiniz olarak sorunlarınızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sizlerden ricamız şu: lütfen bu yayının ve videomuzun altına yorumlarınızı yapın. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Ben tek tek bütün yorumları okuyorum. Şimdi değerli izleyicilerimiz, gümrüklerle ilgili bir konuyu size hatırlatmak istiyorum. Özellikle Türkiye'den dönüşte değerli izleyicilerimiz, bazı gümrük kapılarında Sırbistan başta olmak üzere ciddi aramalar söz konusu. Özellikle süt ve süt ürünleriyle ilgili olarak hassasiyet durumu söz konusu. Kesinlikle Türkiye'den gideceğiniz yere süt ve süt ürünleri götürmeyin arkadaşlar. Çünkü arıyorlar ve götürdüğünüz 3 kilo 5 kilo peynir yüzünden 4-5 bin euro ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz. O nedenle Sırbistan başta olmak üzere hiçbir şekilde değerli izleyicilerimiz, siz olun, kesinlikle süt ve süt ürünlerini Türkiye'den Avrupa'nın değişik noktalarına götürmeyin arkadaşlar. Artık
ne Avrupa eski Avrupa ne de eski Türkiye eski Türkiye. Yani Türkiye'de değişti, Avrupa'da değişti. Kısacası bu. Hal böyle olunca gümrüklerde de Türklerin neleri geri götürdüğünü çok çok iyi biliyorlar. Evet, onun için pek çok yerde araçları didik didik arıyorlar. Siz olun. Sakın ola ki değerli izleyicilerimiz hiçbir ürün götürmeyin. Bakın, para konusunda Avrupa'dan henüz yola çıkmamış olanlara şunu söylüyorum. 9.999 euronun üzerindeki her bir para gümrüğe bildirime tabi. Ne demek gümrüğe bildirime tabi değerli izleyicilerimiz? Örneğin siz Sırbistan'a girdiniz. Girişte diyeceksiniz ki benim üzerimde 9.999 euronun üzerinde bir para var ve ben bunu bildirmek istiyorum. Bildiriyorsunuz. Bir form dolduruyorsunuz. Daha sonra paranız yine yanınızda, herhangi bir para kesintisi falan söz konusu değil. Sonra çıkışta arkadaşlar o ülkeden çıkarken parayla o evrakı gösteriyorsunuz, evrakı veriyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Yani hem girerken kayıt altına alıyorsunuz hem de çıkarken parayı gösteriyorsunuz. Bir kişi kurallar gereği değerli izleyicilerimiz nakit olarak 9.999 euro bir ülkeden bir ülkeye giderken yanında bulundurabilir. 10.000 euro bile olmayacak. Bunun bilinmesinde fayda var. Çok çok önemli bir konu. Bunun üzerine bir gümrükte bildirime tabi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet, Almanya'dan yine bir aile. Şimdi bu gümrüklerde bu hassasiyeti bilelim. Yoksa kimsenin parasını falan hani Avrupa'dan Türkiye'ye giderken bir şeye el koyduğu falan yok. Çok çok dikkatli olun. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, aktarıyorum ben zaman zaman. Havalimanlarında da aynı durum söz konusu. Orada da 9.999 euronun üzerinde bir parayı ülkeden çıkartamazsınız. Lütfen bunu unutmayın. Bu da çok çok önemli. Duyuyorum, görüyorum. X-ray cihazından geçerken vatandaşlarımız yakalanıyor. Bu paralara el konulan var. Hatta geçen gün anlattım. Düsseldorf Havalimanı'nda değerli izleyicilerimiz bir vatandaşımızın üzerinden 200.000 euroya yakın para çıktı. Şimdi akıl var, mantık var değerli izleyicilerimiz. 200.000 euro ile nereye gidiyorsun? Yapmayın. Paraya el konur. Hatta bu parayı yakalatan kişi de şöyle ifade vermiş. İsmini bilmediğim bir arkadaşımın parası demiş. Yani güler misin, ağlar mısın? Paraya el koydular. Hakkında kaçakçılıktan işte dava açıldı vesaire. Bir sürü işlem. Onun için arkadaşlar kurallar neyse ona uyalım. Yoksa o elinizdeki paradan da olursunuz. Bu arada arkadaşlar yoğunluk artmaya devam ediyor. Kapıkule gerçekten yoğun bir yer zaten. Bu yoğunluğu izin dönemlerinde daha çok görüyoruz. Şimdi kameraman arkadaşım size gösteriyor. Evet, genellikle Almanya, Bulgaristan plakalı, evet Almanya, siyah araç, Almanya'dan gelen bir araç. Hal böyle olunca da tabii ki hoş geldiniz. Evet değerli izleyicilerimiz, akın akın vatandaşlarımız vatana dönüyor, ana vatana geliyor. Buradan sevdikleriyle kavuşuyorlar, sevdiklerine kavuşuyorlar. Bu hasret bu yaz boyunca devam edecek, dinecek bu hasret. Bir sonraki sene yine aynı şekilde maalesef. Gurbet zor tabii. Yani o gurbeti, o şeyi anlayabilmek için sadece ve sadece onların yerinde olanlar, yani Avrupalı vatandaşımızın yerinde olanlar anlayabilir. Onun haricinde bu duyguyu anlatmanın ya da ben ne kadar anlatırsam anlatayım bunun tarifi yok arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Bulgaristan bizim sınır ülkemiz oldu, komşumuz olduğu için Bulgaristan'dan da otobüsler sık sık geliyorlar. Yolcu götürüp getiriyorlar. Yakın bir yer olduğu için de böyle bir yoğunluk, otobüs yoğunluğu da olabiliyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz, tabii şunu hatırlatmamda fayda var. Aman siz olun değerli izleyicilerimiz, acele etmeyin. 3 saat 5 saat geç gelin, sinirlerinize hakim olun. Yorulunca çekin bir yerlerde yatın. Kesinlikle acele etmeyin. Çünkü yarın öbürsü gün telafisi olmayan sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Allah korusun diyorum. Aman uykunuzu almadan kesinlikle yola çıkmayın, acele etmeyin. Bir gün sonra çık, iyi uyu. Gerekirse yollarda bir yerlerde uyuyun. İmkanı olan yollarda bir yerlerde uyusun. O ülkeyi gezsin. Öyle bir imkanınız varsa bunları değerlendirin. Bugünler geriye gelmiyor maalesef. Hayat, ömür gidiyor. Bakın bu yollarda geçmişte yüz binlerce, milyonlarca büyüğümüz bu yollardan, bu kapılardan girişler yaptılar ve Türkiye'ye geldiler. Onların pek çoğu şu anda aramızda yok. Allah'tan hepsine rahmet diliyoruz ama buraya gelirken, Türkiye'ye gelirken maalesef ve maalesef hayatını kaybeden, yolda trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımız da oldu. Allah korusun, istenmeyen bir olay olmaması için aman siz olun, dikkatli olun diyorum. Çünkü yollar kalabalık,
yoğunluk var, yorgunluk var, ne ararsanız hepsi var. Hal böyle olunca da hoş geldiniz.